Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün size sertleşme probleminden bahsedeceğim. Ama öncelikle bu sertleşme problemi nedir? Neden bizim başımıza böyle bir sorun geliyor? Genellikle yaşlanmayla beraber oradaki hem sinir hem damarlarda onların da yaşlanmasıyla beraber sertleşmelerde sıkıntı olabiliyor erkeklerde. Ama biz aslında biraz gençlerdeki sertleşme problemine değinsek daha iyi olur. Çünkü bize çok başvuran genç hastamız da var. Arkadaşlar siz gidip ultra yağlı, ultra karbonhidrat yüklü beslenirseniz sertleşme sorununuzun olması kaçınılmazdır. Gidip de hamburger, pizza, kızarmış tavuk gibi şeyleri her gün tüketirseniz o artık penisteki damarlarda ne yapsın? Onlar ne yapsın? Onlar da yağlanıp tıkanmaya başlıyorlar. Aynı kalp damarları gibi. Ve kalpten daha önce tıkandıkları için aslında bize kalp hastalığının da bir habercisi olarak yardımcı oluyorlar. O yüzden öncelikle beslenmemizi düzeltiyoruz. İkinci olarak spor yapıyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz. Peki sertleşme hastalığı nedir? Bunun tanımı nedir diye soracak olursanız da hastamızın herhangi bir cinsel ilişkiye girmesine izin vermeyecek boyutta bir sertliği olmasıdır. Yani hastamızda yumuşak sertlik ya da hiçbir sertlik olabilir ve tarafımıza başvurabilir. Peki bunun tedavileri var mı? Tabii ki de var. Daha önce söylediğim gibi önce hayat tarzı değişiklikleri, yani önce beslenmeyi toparlayacağız, spor yapacağız, kendimize iyi bakacağız. Bunun dışında hala bir sıkıntımız varsa da herhangi bir üroloğa ya da bize tercihen başvurmanızı öneririz ve tedavilerimizi de şöyle sıralayabiliriz. İlk önce tabii ki de herkesin bildiği bazı ilaçlar, bazı haplar var. Özellikle mavi renkli olanlar. Onları hastamıza kullandırabiliyoruz. Hastalar onlardan memnun kalabiliyorlar. Ama çoğu hastamıza diyor ki hocam ben bir hap alıp sekse başlamak istemiyorum. Ben spontan seks yapmak istiyorum. Ben ne böyle yani durmadan seksten önce 2 saat önce hap atacağım. Orada hatun beni bekleyecek. Sonra seks yapacağım. Bunu istemiyorum diyor. Haklı. Çünkü spontan seks her erkeğin hakkıdır. O yüzden biz ilaç tedavisinden ziyade tedavileri öneriyoruz ki bunlar da şok dalga tedavisi, kök hücre tedavisi ve ileri erektil disfonksiyonlara mutluluk çubuğu yani penil protez. Şimdi size biraz bunlardan bahsedeyim. Şok dalga tedavisi uzun yıllardır kullanılan ve elimizin altında çok güvendiğimiz bir tedavi yöntemi. Biz burada penise şok dalga uygulayarak o şok dalgalar ses dalgalarıyla ne yapıyoruz? Penisteki damarlanmayı arttırıyoruz. Damarlanma arttığı zaman özellikle penisteki ereksiyon kuvvetleniyor. Zaten bununla ilgili bir sürü bilimsel makale var ve bizim hem Avrupa hem Amerika guide'larına girmiş durumda. Bunun 6 ya da 12 seans uygulandığı yöntemler var. Onu biz hastamıza göre karar veriyoruz. Hani artık ileri derece mi yoksa daha başlangıç seviyesinde mi bir erektil disfonksiyonu var? Ona göre protokolümüzü oluşturuyoruz. Bunun dışında kök hücre ve egzozom tedavimiz var. Kök hücreden biraz bahsedeyim. Kök hücreyi hastamızın kendisinden biz alıyoruz. Göbek çevresinde olan kök hücreleri biz liposuction yöntemiyle alıp onu bazı işlemlerden geçirdikten sonra penise enjekte ediyoruz. Ve bunun yanında egzozom ile güçlendirme yapabiliyoruz. Egzozom da yine kök hücreye benzeyen bir şey. Hücreler arası haberleşmeyi arttıran ufak veziküller diyebiliriz. Yani böyle ufak ufak topçuklar hücreler arasındaki haberleşmeyi hızlandırıyorlar. Bunların adı egzozom. Şu ana kadar anlattıklarım hem ilaç tedavisidir, hem ESVT'dir, kök hücredir, egzozomdur. Bunlar hafif ve orta derecedeki erektil disfonksiyon için uyguladığımız tedaviler. İleri derecede uyguladıklarımız ise penil protez yani mutluluk çubuğu. Artık hastanın şekeri vardır, hasta hipertansiftir, ileri yaştadır ve penisinde hiçbir ereksiyon olmuyordur. Biz burada Doppler ultrasonunu çekmişizdir. Bir iki tane testimiz var, ereksiyon testleri, onları yapmışızdır ve hastamızda ileri derecede bir ereksiyon sıkıntısı olduğunu görmüşüzdür. O zaman hastamıza biz diyoruz ki sen bunlarla hiç uğraşma, sen bunlara hem zaman hem de para harcama, sana artık penil protez takılması gerekiyor ve bu zaten penil protezde ömürlük bir tedavidir. Penil protez taktıktan sonra hastanın ereksiyonu %100 tedavi olur ve hastamız hayatına mutlu bir şekilde devam eder. Ereksiyon sorunuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir sıkıntı, bir sorun olursa da kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bana hem telefondan hem de internet yoluyla her zaman ulaşmanız mümkün. Teşekkür ederim.